Doktor Fatih Demir, ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Uzmanlığımı Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aldım. Mecbur hizmetini Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım. Biz çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Sağlığı ve hastalıkları hem çocuklarımızın normal gelişimini takip etmek, bir aksaklık olup olmadığını kontrol etmek hem de hastalandıklarında tedavi etmek, takip etmek. Sorumluluk alanımız pek çok yan dalımız var ileri hastalıklar için ama genel itibariyle çocuklarımızın hastalıklarının da %90'ı çocuk uzmanı tarafından tetkik ve tedavi edilebilir. Gereken yerde de ileri merciye yönlendirilir. Çocuğunuz 18 yaşına gelene kadar bizle berabersiniz. Doğduğu andan itibaren doğumhanede veya ameliyathanede sezaryenle bir doğumsa zaten hazır bulunuyoruz. Doğumda olabilecek bir komplikasyona veya bebeğimizde olabilecek bir doğum anındaki hastalığa karşı hazır bekliyoruz. Eğer bir sıkıntı olmazsa, güzel ağlarsa muayenesini yapıyoruz ve böylece tanışmış oluyoruz. Sağlık çocuk takibinin yeni doğan dönemi ilk 28 gün, 1 aylık dönemi özellikle çok önemli. Sonrasında da aylık takiplerimiz var ama yeni doğan bebeklerimizin pek çok yeni doğan hastalığı var. Bunun ayrı bir uzmanlık alanı var ve her şeyin yolunda gittiğini düzenli olarak gözlemlememiz gerekiyor. Bebeklerimizin çünkü bir rahatsızlıkları olduğunda verebilecekleri tek tepki ağlamak ve her şey için o tepkiyi verdikleri için de ebeveynlerin burada bir sorun olduğunu anlamasını beklemiyoruz. Pek mümkün değil bu. Bu yüzden belli aralıklarla belli parametreleri takip ediyoruz. Hatta bizim için ağlayan çocuk sağlıklı çocuktur. Ağlamazsa korkarız. O yüzden yeni doğan döneminde, yeni doğan sarılığı için, yeni doğan hipoglisemi, kan şekeri düşüklüğü için pek çok yeni doğan hastalığı için takip ederiz bebeklerimizi. Doğumda muayene ederiz. Bir gün yerine göre 2 gün hastanede takip edildikten sonra taburcu olurken tekrar bir görürüz. Bir sıkıntı var mı, beslenebiliyor mu, emebiliyor mu, güzel çişini kakasını yapıyor mu, sararmış mı, sarılığı var mı? Sonrasında doğumdan sonra 3. gün biraz tartı kaybeder bebeklerimiz, ödem atar. Onu kontrol ederiz, sarılığını yine kontrol ederiz. Bir haftalık olunca doğum kilosuna gelsin isteriz. Bir haftalık yine kontrol ederiz. Her şey yolundaysa 15 gün, 1 aylık kontrollerimizi yaparız. Her belirlenen zamanın o zaman bakılması gereken bazı değerleri vardır. Bunları rutin olarak kontrol ederiz. 1 aydan sonra da aylık olarak takiplerini yaparız. Büyüme gelişme takibimiz önemli. Eğer baş çevresi düzgün artmıyorsa, çok artıyorsa mesela baş çevresi takibinde aylık bir hidrosefali beyinde su toplanma olabilir. Artmıyorsa kafa kemiklerinde kaynaşma olabilir, beyin gelişimini bozabilir, ona müdahale etmek gerekebilir. Yine boy ve kilo orantılı olarak artması gerekiyor. Bebeğimizin 5. ayda doğum kilosunun 2 katına, 1 yaşında 3 katına çıkmasını bekliyoruz. 1 yaşında doğum boyunun 2 katına çıkmasını bekliyoruz. Aylık persantil değerleriyle takiplerini yapıyoruz. Bunun dışında psikososyal gelişimi var. 1 aydan itibaren başına tutabilmesi gerekiyor. 6 ay, 4-5 aydan itibaren desteksiz, 6 aydan sonra destekli, 6 aydan sonra desteksiz oturabilmesi gerekiyor gibi bir sürü aşamamız var. Bunların hepsini anlatmak çok uzun sürer. Bir motor gelişimi erken fark edersek tetiklerini yapıp erken müdahale edebiliyoruz. Bir psikososyal gelişimi erken fark edersek buradan işte otizm gibi bir sürü hastalığın erkenden tanısını koyup tedbirini alıp o hastalıklar ilerlemeden müdahale edip halledebiliyoruz. Pek çok tarama programımız var. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı tarama programları var. Topuk kanı taraması, işitme taraması, 1 aylık kalça çıkı, ultrason kontrolü, göz arkası muayenesi, red refle kontrolü. Bunların hepsi aslında erken fark edilirse çocuğun hayatını etkilemeden önlem alınabilip tedavi edilebilecek hastalıklar. Mesela topuk kanında bakılan fenilketonuri erken tanı alırsa, tespit edilirse fenilketonursiz bir diyetle o çocuk sizin benim gibi bütün hayatını götürebilir. Benim bir tane doktor arkadaşım var fenilketonuriyle fakültede ama İlk 2 ay içinde bu tanı konulmazsa IQ'sunun 70'in üzerine çıkma şansı yok. O çocuğun bayağı ağır
engelli bir çocuk oluyor ve bunu sadece topuk kanıyla önlem almak mümkün ve pek çok şeyde önlem alınıyor. Şu an SMA da girdi buraya. Onun bir tedavisi yok ama şu an için net erken teşhis tabii ilerlemesini engellemede o da fayda. Aslında ateş kötü değildir. Ateş vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Beden kendini savunmak için ateş yükseltir. Bunun da amacı beyaz kürelerimizin, ak yuvarlarımızın agregasyon dediğimiz uç noktalara, damarlardan uzaklara ulaşımını hızlandırır. Ateş ne kadar yüksek olursa mikropların olduğu yere o kadar hızlı ve çok sayıda gidebilirler. Virüslerse ateş yükselince hareket kabiliyetlerini nispeten kaybederler. O yüzden soğuğa maruz kaldığımız zaman hasta oluruz. Aslında orada olan hep boğazımızdaki o virüsler hep var ama dondurmayı çok yiyip de orayı soğuttuğumuz zaman, uzun süre kaldığı zaman oradaki savunma sistemi bozuluyor. Soğuduğu için damarlar daralıyor, hücreler yerine gidemiyor ve orada bir enflamasyon başlıyor, bir iltihap başlıyor. Ateş iyi bir şey. Bizim ateşle ilgili tek problemimiz ateşli havale. Ateşli havale yüzünden aslında bütün bu ateş korkumuz var halk olarak. O da genetik faktörlü. Genelde ailede çocuğun, yani anne babanın kuzenlerinde, kuzenlerin çocuklarında, kardeşlerinde olduğu zaman genelde devam edebiliyor. Genetik olmadan da olabiliyor ama çok daha zor. Ve o da aslında ateşle alakalı değil. Hani 40 dereceyle 37 dereceyle de geçirebilirsiniz ateşli havaleyi. Ateşli havalenin geçirmesine sebep olan beyaz kürelerimizin, alüvalarımızın yanına destek çağırmak için salgıladığı hormonlar, interleukin alfa, TNF alfa, interleukin 6. Bunlar aslında yardım çağrıları ak yuvarlarımızın ama beyinde havaleye neden olabiliyorlar genetik yatkınlık varsa. Yani havale geçirecek çocuk 37 ile de geçiriyor. Ne yaparsanız yapın geçiriyor. Onu engelleme şansınız yok. Sık geçiren çocuklarda ya da genetik yatkınlığı olup birden fazla geçirenlerde biraz böyle ateşi olduğunda anlaşılabiliyor. Onlara çocuk nörolojisi tarafından rektal diyazem özel ilaç raporlanabiliyor, kullanılabiliyor. Ama yani onlar zaten o aile biliyor onu. Hani bu anlattıklarımı da biliyor o aile. Bu anlattıkları o aileler için değil. Normal bunu daha önce yaşamamış olan aileler için. Ateşli havale 6 ayla 5 yaş arası görebiliyoruz. Beyin milyonizasyonu gelişimi tamamlandıktan sonra 5 yaştan sonra görmüyoruz. 6 aydan önce de onun için de yeterli gelişim olmadığından ateşli havale görmüyoruz. Havale oluyor mu ateşle beraber? Oluyor. Bu ama bizim basit havale olarak değerlendirmiyoruz. Altından menenjit, ensefalit pek çok şey çıkabilir. Onu ayrı değerlendiriyoruz. İleri derecede araştırmak gerekiyor onları. Sadece bu aralıktakileri ateşli olmuş belli kriterleri var. Basit havale dediklerimizi araştırmıyoruz onları. Tekrarlamazsa da çok üzerine düşmüyoruz. Her çocuğun geçirebileceği şeyler. Ateş için Dünya Sağlık Örgütü 39'un altına karışmayın. 39-40 arasını siz bilirsiniz. 40 derecenin üstünde olursa düşürün diyor. Ama dediğim gibi bu ateşi düşürmediğimiz zaman o çocuk ateşli havale geçirme durumunda olduğu zaman ister istemez herkes keşke düşürseydik moduna giriyor. Aslında geçirecek olan düşürsek de geçiriyor. Ama bunu anlatabildiğimiz ailelerde böyle takip edebiliyoruz. Anlatamayacağımız durumlarda özellikle devlet hastanelerinde o yoğunlukta bu konulara girilemeyeceği durumlarda tedbir olarak herkese ateş düşürücü ve diğer ilaçlar reçete ediliyor. Sadece ateş, bir de ateşin kliniği de önemli. 39 dereceye kadar olan ateşleri ateş düşürücüyle izleyebiliriz. Viral enfeksiyonlar büyük oranda ateş sebebi olan basit enfeksiyonlar. 3 gün ateş takibi yapılabilir. Ekstra bir bulgu yoksa, genel durumunda bir bozulma yoksa, küçük bebek yani 3 ay altı ise bir görmemiz gerekiyor yüksek ateş çocuğu. 1 ay altı kesin görmemiz gerekiyor. Hatta hastaneye yatırmamız gerekebilir ama özellikle 6 aydan ya da 1 yaşından büyük diyeyim daha rahat. 6-1 yaş arası da 39 ateşi bir bakalım ama 1 yaşın üstündeyse çocuğumuz biraz ateşlenebilir. Ve 3 gün ateş takibi yapıp düşmezse, dirençlenirse, ekstra bir bulgu eklenirse, genel durumunda bir bozukluk hissedersek, çok uyku hali, ekstra bir şey, o zaman tabii görmek lazım. Döküntüler önemli. Bazı ağır hastalıklarda ateşle beraber döküntü olduğu zaman onu da bir görmek gerekiyor. Meningokok gibi enfeksiyonlar olabiliyor. Dirençli, düşüremediğiniz ateşleri bir görmemiz lazım. Ama verdiğiniz ateş düşücü düştü sabah, yani o
Bir ateş sıklığı da önemli. Yani 4 saatte bir verebiliyoruz ateş düşürücüyü. Verdik 2 saat sonra tekrar çıkıyor. Ilık duş böyle 1-2 olmuyor. Bir görelim, dirençli ateş ciddi bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Onu sizin evde anne babanın anlama durumu olmayabilir ama öyle 38'e kadar geldi, 38,5 oldu, hafif burnu akıyor, grip nezle, evde herkes grip nezle. Onun ateşini düşürüp burnunu açıp takip edebiliriz. Ondan hızlıca bir kötüleşme beklemiyoruz. Benim asistanlığımdan itibaren, fakülteden itibaren şu an devletin yaptığı aşıların neredeyse yarısı özeldi. Bunların hepsi teker teker girdi. Ben asistanken bizim pneumokok menenjitlerimiz olurdu. HIP, hemofiliz influenza menenjitlerimiz olurdu. Ben tedavi ettim onları. Sekel kalan, işitme kaybı olan hastalarımız oldu. Bu aşılar takvime girdiğinden beri rutin aşı takvimine bir 5-6 senedir, 7 senedir o aşısız çocuklar büyüdüğünden beri hiç denk gelmedim onlara. Bunlar aşı yapılma oranı arttıkça azalıyor. Bizim asistanlığımız su çiçeğiyle geçti. Her zaman bir su çiçeği salgını olurdu. Birkaç senedir ben su çiçeği görmedim. Çünkü su çiçeği normal aşı takviminde gelirse el ayak ağız geliyor. Hani aşılarla ilgili düşünmek isteyen bir çevresine baksın. Su çiçeği, hepatit A geçirirdik, sarılık. Çocuklar, çevredeki çocuklar bunu ne kadar geçiriyor? Biz kendi çocukluğunuza dönün. Herkes ne kadar geçirirdi? Oradan bu aşıların işe yarayıp yaramadığını, ne kadar yaradığını anlayabilirsiniz. Şu an sadece majör 2 tane çocukluk çağında düşündüğümüz, uyguladığımız özel aşı kapsamında aşımız var. Rotavirüs aşıları var ve meningokok menenjiti aşıları var. Rotavirüs her sene salgın yapar ve onu bir sefer geçirmek tekrar geçirmeye de engel değil. Bazı hastalıkları bir sefer geçirirsiniz. Su çiçeğini bir sefer geçirirsiniz, kurtulursunuz. O yüzden önemli olan hastalıkla ne kadar boğuştuğumuz değil, ne kadar az ilaç kullanıp, ne kadar az bünyeye işte zarar vermeden ama gerektiği kadar da tedavi ederek bu süreci geçirdiğimiz. Anne baba olmak kolay değil.